Hadi bakalım. Evet, geçen hafta yolla ilgili bir ders yaptık. Bu dersi tekrardan dinlemişsinizdir. Bir defa, iki defa. Oturmuştur o kesin. Çünkü insiyeli. Hatta bazı fiziksel değişiklikler olmuş bazı insanlarda, bazı kişilerde. Bunun nedeni işte nur enerjisi ve odaklanarak dinlediğiniz için hepimiz birlik makamında bu ilmi gördük. Zoom burada aracı. Biz aslında birleştik yani. İlim yaptık. Şimdi geçen hafta 6 tane ders gördük. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Hadi bakalım. Gözlerinizi kapatınız. Yavaş yavaş nefes alınız. Yavaş yavaş nefes veriniz. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dersten oluşacak. 7 dersi gene 4 saate sığdıracağız. Gene bir saat ara vereceğiz. Evet, yavaş yavaş nefes al. Yavaş yavaş nefes ver. Yavaş yavaş nefes al, yavaş yavaş nefes ver. Nefesin ile kendini hisset. Nefesinden burnuna giren ve çıkan nefesin ile kendini hisset, nefesini izle. Nefesini izle. Bedenin gevşesin, bedenini sağ. Nefesinden nefes al, ver, al, ver. Hiç içinde nefes kalmasın verirken. Bütün nefesini boşalt. Nefesini izle. Bedenini gevşet. Bütün bedenindeki kollar, bacaklar, göğüs bölgesi, baş bölgesi sana ait olmadığı anlayıncaya kadar sessizce bekle. Sanki beden sana ait değil. Sanki bir şey senden nefes alıyor ve nefes veriyor. Sen o nefese odaklan. Sanki biri nefes alıyor, biri nefes veriyor. Nefes al, nefes ver, sakinleş. Zihninden gelen düşünceleri omzundan aşağı at. Aklına düşünce geliyorsa düşüncelere yoğunlaşma, düşünceleri omzundan aşağı at. Şimdi üçüncü gözün bende, kulaklar bende. Sen söyleneni yap. Ne diyorum? Nefes al diyorum. Omuzunu sıkma. Sıkma omzunu. Nefes al diyorum. Ver diyorum. Nefes al. Ver. Bedenini gevşet. Zihninden gelen düşünceleri omzundan aşağı at. Ve onları aklın ile yorum yapma. Aklın ile düşünceler geldiği zaman yorum yapma. Bu artık senin yaşam şeklin. 24 saat böyle gezmelisin. Uyurken, uyanıkken, gece, gündüz, nerede olursan ol, bu halde kal. Bu halle yaşamayı öğren. Zihninden gelen düşünceleri daha net göreceksin. Zihninden gelen düşüncelere yön vermesini öğreneceksin. Zihninden gelen düşünceleri omzundan atarak, aşağı atarak ve onları aklın ile yorum yapmayarak sen olduğun ortaya çıkacak. Burada derdimiz zaten bizimle. Yolun derdi kişinin kendi olması, kendiyle bütünleşmesi, kendiyle bütünleşen bir insan, alemle, evrenle, içerideki ışık bedenlerle, peygamberlerle, meleklerle sohbet edebilir, ağaçlarla, çiçeklerle konuşabilir. İlk önce merkez bu nefes. Nefesin bu haline gelmek marifeti. Yavaş yavaş nefes al. Bu 21 dakika sürer oturması.
Devam ediyoruz. Yavaş yavaş burundan nefes al, nefes ver. Enerji veriyorum hepinize. 15 kişilik bir grubumuz var. Şu anda 8 tane katılımcı var. 15 kişilik grup. Nefes al, nefes ver. Burnuna giren nefesi izle. Çıkan nefesi izle. Aklını kaybetme. Aklın, düşüncen, odaklanman burun deliklerinde. Nefes al, nefes ver. Sakin, yavaş. Nefesini yavaşlat. Uzun ve yavaş. Koşar gibi değil. Alıyor musun, almıyor musun belli değil. Uyur gibi. Sade burnundan çıkan ve giren enerji bu şekilde yapmaya devam ettiğinde tansiyonun dengeye giriyor. Kasların yumuşuyor, sinirlerin yumuşuyor, bilinçaltı yok oluyor. Aklın ortaya çıkıyor, gönlün titreşimsel olarak ortaya çıkıyor ve gönlüne gelen evrensel bilgiyi sinerji olarak alabiliyorsun. Ne kadar önemli değil mi? Her şeyin başı nefes. Dinginlik ile buluşunca kalbinin sesine odaklan ve kalp sesini duy. Dinginliğe geldikten sonra hisset. Yaşamı, mekanı, anı hisset. Bak daha çabuk girdiniz. Enerji alanına girmeye çalışıyoruz. Auramız temizleniyor, çakralarımız temizleniyor. Bu şekilde kaldığımız zaman buna Uzak Doğu'da meditasyon diyorlar. Ama gerçek meditasyon bu. Sadece nefes almak değil, akıl ile nefese yön vermek, duygulara yön vermek, düşüncelere yön vermek, kalbe yön vermek. Meditasyon bu. İçeride dolaşmak. Öyle boş boş nefes almak bir işe yaramaz. Kalp sesini dinlemeye başla. Yani kalp sesi dediğim tık 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 tık. Duy bakalım, onu duyabiliyor musun? Ve o anda da nefesini de kontrol et. Hem nefesini kontrol et, hem de kalbinin sesini dinle. Devam ediyoruz. Aklını karıştırma, odaklanmadan çıkma. Sen artık odaklanma ustasısın. Bir şeye odaklandığın zaman oradan çıkmazsın. Orada kalırsın. Nerede kalacaktın? Burnunda. Unutma. Devam et. Yavaş, sakin, burundan izle. Giren, çıkan nefesi izle. Şu anda yeni yeni yumuşamaya başladınız. Sizi beta kanalından, yani kötü alandan, kötü düşünce alanından, alfa alanına, yani berrak huzur alanına. Eskiden huzur diyorlardı. Huzur alanı şimdi alfa oldu. Yumuşak, sakin, sevgi, aşk, dinginlik, zevk, bütün Allah'ın güzelliklerinin olduğu yer. Burada esmaların hepsi de burada. 99 esma da bu halde. Öyle öbür kafadan esma da söylesen olmaz. Meditasyonda yapsan olmaz. Bütün ritüelleri yapsan, her dini bu hale gelmeden yaptığında hiçbir işe yaramıyor. Sen ilk önce bu hale gelmesini öğreneceksin. Bu halde kalmasını öğreneceksin. Bizim işimiz bu. Zaten sana her şeyi
hediye eden bir evren. Senin tek görevin bu halde kalmak. Bu hal ile yaşamak. Senin başka görevin yok. Sen sadece bu halde yaşayacaksın. Seni alem bakacak, kontrol edecek. Senden bütün olacak alem. Birlik makamı için gelmedin mi sen dünyaya? Evet. Şimdi bugünkü derslerimiz zihin kontrol bilinci, zihin bilinçaltı kayıtlarını çözümleme, bilinçaltı değişim kontrolünü izleme. İkinci derste onları da söyleyeyim. İstek ve düşünce frekansına uyumlanma, zaman ve mekan frekansına uyumlanma, mutluluk, huzur, sevgi, aşkınlık hali olma haliyle dersimiz orada bitecek. Şu anda biz hale gelmeye çalışıyoruz. Hale gelmeden biz derslerimize geçtiğimiz zaman veya yaşama geçtiğimiz zaman algımız düşüyor. Yani hani döngülere girmek, işte fiziksel rahatsızlıklar, kendini kontrol edememek, kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek, o temin, o durduğunuz beta boyutundaki yer. Şimdi zihin kontrolü bilinci dersimizin ismi. Bu zihin kontrolü de aynı nefesle birlikte devam ediliyor. Çünkü bu nefes zihni geri plana çekiyor. Yani zihinsizlik yaşanan yer burası. Zihin susuyor adeta. Şu anda bak ne kadar oldu zaman olarak? Daha 21 dakika olmadı. Aşağı yukarı 15 dakika oldu. Daha 10 dakika var aslında ama ben sizi izliyorum. Şu anda nefesinize devam ederek bir boşluk alan, huzur alan, coşkunluk alana geldiniz. Doğru mu? Evet. İzlemeye devam ediyoruz. Hissederek izlemeye devam ediyoruz. Zihin kontrol bilinci, nefesini tanı ve nefesin ile izle. Demek ki burada nefesi tanımak gerekiyormuş. Biz nefesimizi unutmuşuz, tanıyamamışız. Hızlı nefes almışız, durağan nefes almışız, koşar gibi nefes almışız. Nefes bizden ayrılmış. Allah'ı istiyor musun? Nuru istiyor musun? Nefesini tanı. Nefesini tanımak, kendini tanımak. Aklını, fikrini, bilincini, kalbini, bedenini, bütün azalarını ve nefes ile alemi, alanını, her şeyi tanımak. Nefes demek, her şey demek. Şimdi sen şu anda nefesini bir daha tanı bakalım. Nasıl yapacaktın? Burnundan izleyecektin nefesi. Zihin kontrol edebilmek için nefesimize geldik. Nefesimizi tanıdık mı? Tanıdık. Akıl boşluğa geldi mi? Bak bakalım. Bir aklında boşluk oluştu mu? Ne dedik size? Bizde kalem kağıt yok. Bizde insiye var. Aktarma var. Sen kalkıp hemen benden sonra geçen haftaki dersleri de tek ders yapıp bu dersleri de üzerine geçirip gene tek ders yapıp dersin ismi yol. Tek bir yol dersinde kendinle buluşarak akıl boşluğuna geldin. Şu anda sen nefesini tanıdın. Aklın boşaldı. Zihnini kontrol etmeye başladın. Aklın boşaldı ne demek? Ak, ıl, beyaz olan ak. Beyaz yer. Şeffaf olan yer. Şimdi kirli bir alan olsa, beta alanı olsa kirli. Bu kirli olduğu zaman beta alanı, kirli alana ne döksen okuyamazsın. Düşünsene, simsiyah bir A4 ve üzerine sen mavilen yaz, kırmızılan yaz, mavilen, siyahlan yaz, kahverengiyle yaz, okuyamazsın. Ama sen şu anda kağıdını, A4'ünü bembeyaz, sıfır. Hiçbir kalem yazılmamış gibi bembeyaz duruyor. Akıl
Ak beyaz oldu. Akıl bembeyaz oldu. Nefesini izle. Burnundan al, ver. Nefesi unutma. Nefesini tanıdın. Nefesin ile birlikte hareket ediyorsun. Akıl boşluğunda tanıdın şu an. Doğru mu? Beyaz alanı tanıdın mı? Yani beyaz alan dediğim nefes alırken hiçbir azanın konuşmaması, hiçbir şeyin duymaman, hiçbir şeyi duymaman. Nasıl duymaman? Çünkü aklının üzerine hiçbir yazı, söz, sinerji, enerji, titreşim, algı, hiçbir şey gelmiyor. Kulağın filan duymuyor. Sade nefesi izliyor akıl. Akıl ne yaptı? Nefese döndü. Nefesi takip ediyor. Şimdi sen burada akıl boşluğuna geldin ve artık aklını tanıdın. Şu anda aklını tanıdın mı? O boş alanı tanıdın mı? Bak bakalım. Şimdi tasavvufta hiçlik makamı var. Hiçlik makamı bu boş alan. Adam buna 30 sene ulaşıyor. Hiçlik makamı, hiçlik makamı, hiçlik makamı. Hiçlik makamının ne olduğunu bilmiyor. Ama sorduğun zaman çok güzel anlatıyor. Boşluk alan diyor. Hiçlik diyor. Rabbinle buluştuğun yer burası. Rab neresi zaten? Aklın kendisi. Akıl ruha bağlı. Ruh öze bağlı. Sen ancak akıl ile, hak ile konuşabilirsin. Aklı olanlar ancak bu ilmi anlar. Aklı olanlar ancak bu ilmi çözer. Burada akıl boşluğunda sen aklını tanıdın şu an. Aklını tanıyarak kendini tanıdın. Kendini bilen Rabbini bilir oldu. Nefesini unutma. Bomboş olmanı istiyorum. Bomboş ol, unutma. Bak, sakinlik. Dün yok, yarın yok. Zamansızlık. Zamanın içinde zamansızlıkta yaşıyorsun şu an. Evde böyle olmuş. Eş böyle yapmış, iş böyle yapmış. Zaman böyleymiş. Her taraf yanacakmış. Seni ilgilendirmiyor. Sen neredesin? Boşluk alanda. Şimdi bu boşluk alanın üstüne zihnin devreye girecek. Sen boşluk alanı akıl üstü mantık ve kalp hissi olarak bir şey öğrendin şu an. Akıl üstü mantık ve kalp ile sezi. 3 şey lazım sana. Akıl ve sezi lazım. Bir de mantık. Mantık. Çünkü mantık orada zihninden geleni ayıracak. Sana ait olup olmadığını ayıracak. Bu sana ait mi, değil mi? Aklın ile zihninde kontrol etmeye başlamış olacaksın. Çünkü zihin kontrol bilinci bu dersin ismi. Aklına gelen zihin bilgilerini izlemek gerekiyor. Şu anda belki aklına zihin bilgileri gelmiyor ama bu zihin bilgileri dürten bilgi. Yani dürten, konuşan, sesli bilgi. Yapma, etme, alma, verme, gitme, kalma. Yapamazsın, edemezsin, alamazsın, veremezsin, satamazsın bilinci. Hep seni dara sokan, seni daraltan, yolunu bitiren, yolunu küçülten, seni dar alana sokan, cehennem denilen alana sokan bu yer. Ancak aklı ile kontrol edenler bu yere girmez. Senin bilinçaltın şu anda zandaysa, zannediyorsa, olanları sana söyleyip zannettiriyorsa ve sen buna inanıyorsan döngüde çıkamazsın. Biz hiçbir şey bilmeyenlerdeniz. Biz bir şey bilirsek eğer bilinçaltına ait. Biz hisse göre hareket ediyoruz.
Canımız gitmek istedi. Sözsüz, dilsiz. Biz o zaman ona göre hareket ederiz. Aklımıza gelen zihin bilgisi şu an o boşlukta. İşte ben size şimdi söyleyeyim. Biz dersten sonra sen yolculuğa çıkacaksın. Ne dedi zihnin? Sen dersten sonra yolculuğa çıkacaksın dedim. Ne dedi? Bir şey söyledi mi? Yazın kar yağmış. Yazın kar yağdı dedim size. Her taraf kar yağmış. Yaz sıcağında kar yağmış. İnandın mı buna? Ne dedi zihnin? Şaşırdı. Yazın kar mı yağar? Ne demek bu? O bilinç altında bilgisi onun o. Yazın kar yağmaz. Neden yağmasın? Neden olmasın? İşte aklına gelen zihin bilgilerini izlemek ve sana gelen ruhsal bilgiyi, kalbi bilgiyi yanıltmak, seni kandırmak görevi. Senin yolundan çıkmana yardım etmek. Aklına gelen zihin bilgilerini izlemek ve bu bilgilerin kendine ait olmadığını anlaman gerekiyor. Senin bu bilgilerin kendine ait olmadığını anlamak için aklın ile onu anlaman lazım. Şu anda boşluk alanda yazın kar yağdı dedim. Ne yaptın? İnandın mı? İnandın mı? Kışın kar yağıyor. Ve bu karda, şimdi kışın kar yağıyor. Çok soğuk. Çok soğuk bir alanda ne diyelim? Karpuz yiyeceğiz. Ne dedi? Bilinçaltı, soğuk karda karpuz. Düşündü mü hiç bu mevsim olabilir mi, olamaz mı? Olur mu, olamaz mı? Veya karda, dağdasın, kardasın, her taraf kar ve karın içinde kocaman bir gemi var. Bu gemiye binmek ve ondan yolculuk etmek istiyoruz. Ne oldu? Şüphelendi mi? Evet, çünkü bunu deneyimlemedi. Deneyimlemediği zaman bilinçaltı hayır der, olmaz der, yapamazsın der. İşte buna bilinçaltı korkuları diyorlar. Yaşam alanında da var bu. Aile olaylarında, iş olaylarında bir iş yapıyorsun. İşte bilinçaltı diyor ki bu sene ekonomi bozuk olacak, sen hiç girme. Çünkü ne zaman iyi olacak o ekonomi ki? Bilinçaltına kalırsan hep kötü ekonomi. Sen orada hissetmek, o işe girdiğini anlamak, algılaman gerekiyor. Bu akıl kontrolünde, bilinç kontrolünde kalırsan eğer bilinçaltının, zihnin geri çekildiğini göreceksin ve boş alanda kalbinin o hissi isteğini çok net duyacaksın. Burada zihin oyunlarında da algılamış olacaksın. Zihin oyunlarını da göreceksin. Zihin oyunlarını gördüğün zaman netleşiyor çünkü. Sen zihin oyunlarını görünce bu alana kesinlikle girmezsin. Biz burada ne yapıyoruz? Şu anda beynimizi öğreniyoruz. Aklımızı, beynimizi, zihnimizi, kalbimizi öğreniyoruz. Dersimizin ismi zihin kontrolü bilinci. Zihnimizi kontrol ederek bize kalbi gelen bilgiye göre hareket etmesini öğreniyoruz. Zihnin bir oyun olduğunu, zihnin bize nasıl konuştuğunu anlıyoruz. Nasıl konuştuğunu anlıyoruz. Zihin, bilinçaltı kayıtlarını çözümlemek. Şimdi zihinden gelen bilinçaltı kayıtlarını gördük. Dağda bir gemiye binip gezelim dedik, tak konuştu. Dağda, karda bir karpuz yiyelim dedik, konuştu.
Neden konuştu? Çünkü dağda çok soğukta bir karpuz olamayacağını biliyor zihin. Daha önce böyle bir şey yaşamamış. Bilmediği şey, deneyimleyecek, görmediği bir şey. Denerse ve o her sene o karpuzu yerse birinci ayda onun için normal olacak artık. İşte zenginlik bilinci de böyle. Zenginliği tanımayan bir bilinç. Zengin olduğu zaman sıkılıyor. Zenginliği kabul etmiyor. Ama zengin olan bir kişi fakirlik bilincini bilmediği için o da hep zenginlikte kalıyor. Fakirliğe düşemiyor. Demek ki bilinmeyen yerler. Tabi tekamül, yolculuk. Kişi yolculukta, yolda, bizim dersin ismi gibi yolda izleyerek gidiyor, zihnini eğitiyor. Zihnini o olaya adapte ediyor, inandırıyor. Sen zengin olma hissine geç. Zengin olma bilincine geç. Zihnin bilinçaltı kayıtlarını çözelim bakalım biraz da. Zihnin bilinçaltı kayıtları, eski bilgileri, eski kayıtları fark et ve pozitif duyguda erit diye yazmışız. Eski bilgiler neler? İnsanda iki şey var. İş, eş. İş, eş. Ne kadar birbirleri harfler falan yakın. İş, eş. İşinle ilgili sıkıntılar varsa sen bilinçaltına uydun. Eşinle ilgili sıkıntılar varsa sen bilinçaltına uydun. Allah'a kızmaya gerek yok. Dün bir seans yaptık. Allah'a kızıyor kişi. Allah diyor benim her şeyimi kapattı. Ben hiçbir şeye ulaşamıyorum. Sonra fark ettirdik ona. Allah'ın ona her şeyi verdiğini ama onun korkularından dolayı alamadığını gösterdik. O zaman Allah'ın suçu yok. Suç burada sende. Sen ne yaptın? Aklını kullanamayarak, üstteki bilince geçemeyerek, nefes ile akıl bilgisine, sezgi bilgisine geçemeyerek eski bilgileri, kayıtları fark edemedin ve o fark edemediğin bilgiler senin yaşamını dolduruyor şu an. Şimdi biz burada ders öğreniyoruz ama bizim dersimiz yaşama adaptasyon. Sen bunu al, yarın işine koy. Yarın eşine koy. Yani çalıştır. Eşindeki negatifleri gör. İşindeki negatifleri gör. Sen neden böyle bir alana soktun kendini? Neden sen kalbini dinlemedin? Onun dediği tarafa gitmedin, okuyamadın? Neden sen zihninin söylediklerini enterladın, kabul ettin? İnanmak enter. İnandın, tuşa bastın. Eski bilgiler, eski kayıtları fark etmek gerekiyor ve pozitif duyguda eritmek gerekiyor. Diyelim ki eski bir bilgi geldi sana. İşte diyelim ki bir pazarcı pazara çıktı. Hava yağmurlu olduğu için bugün müşteri gelmez dedi. Ne yaptı? Bitirdi. Sabahtan da gelirini kapattı. Yağmur yağar, o gün müşteri gelmez dedi. Eski bilincine inandı. Burada bu pazarcı ne yapması lazım? Pozitif duyguda bu bilincini eritmesi lazım. Eğer kişi havanın yağmurlu değil güzel olduğunu düşünürse inan hava açacak. Buna yemin ederim. Hava açacak. Ve hava açmasa da çarşıda aynı normal pazarlarda yaptığı işin aynısını yapacak. Benim her türlü müşterim gelir derse onun her türlü müşterisi çamur da olsa, yağmur da olsa ona gelecek, alışverişini yapacak. Eğer fark edemezse yağmur yağdığı için müşterisi gelmeyecek. Şimdi bu pozitif duyguda ya yağmuru durdurursun ya da yağmurda müşterini çekersin. Burada senin inancına ait bir şey bu. Eski inancı kırdın, pozitif duyguya geçtin.
Negatif duygunu erittin içinde. Ne oldu? Sana verilen, Allah tarafından sana verilen o bereketi aldın. Bereketi aldın. Artık zenginsin. E, öbür türlü fakirliği kim yaptı? Allah mı yaptı yağmur yağdırarak? Sen yaptın. O yağmura inandın. Müşterinin gelmeyeceğine inandın. Onun için her şey böyle. İlişkide böyle, işte böyle. Senin burada tek yapman gereken bilinçaltından konuşulanları fark etmek veya evrenden sana yansıyanları görmeyi fark etmek. Sen her şeye bodozlama atlamayacaksın. Sen izleyeceksin. Mantık dedik aklın üstünde var. Düşüneceksin, mantığa çevireceksin. Benim yağmurda her türlü müşterim gelir. Yağmur ara verir, müşterim gelir. Ne yaptın? Mantık koydun. Bunun burası mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü bu böyle yapılıyor. Allah bu sistemi böyle yapmış. İnsanlık bu sistemi bilememiş. Her gördüğüne inanmış insanlık. Yağmur yağar gelmez, kar yağar gelmez. Karda gemiye binilmez. Kışın kar yağdığında karpuz olmaz. Bunların hepsi bilinç. Yaratıcıyız biz. Biz insanlar evrenin 4 maddesini birleştireniz sözümüz ile. Biz söylediğimiz zaman evrende her şey oluşuyor. Demek ki bütün iş dilde bitiyor. Söylemde bitiyor. Odaklanmada bitiyor. Eski bilinçaltı bilgilerini pozitife çevirmek gerekiyormuş. Sade gördüğümüz olayları, zihin kayıtlarını gördüğümüz olayda. Bak şimdi, bir şeyi gördün, pazarcıyı gördün, yağmur yağdığını gördün. Bilinçaltında yağmur da gelmez dedin. Bilinçaltı pozitife çevirmek gerekiyormuş. Benim her türlü müşterim gelir. İlişki olursa ben hep mutluyum, ben hep seviyorum gibi oyuna göre. Pazarcıda yağmur ve soğuk olduğu için gelmeyeceği bilinci var. Bunu pozitife çevirmek, her türlü müşterim gelir. Yağmur yağsa da benim müşterim gelir. Yağmur yağmaz, benim müşterim gelir. Bilincine geçmek. Yani yön vermek, yaşama. O anda zihin bilinçaltı kayıtlarını çözersen, sen yaşama yön verirsin. O alanın, o alemin sahibi olursun. Aklın ile zihninden yaptığın odaklanma kodlaması aklın ile. Şimdi zihinden geldi ya. Sen akıl ile bu zihinden gelen kodlamayı odaklanarak yaptığında bu yağmur ve soğuk düşüncesi inancından çıkar ve yerine istediğin pozitif bilgi gelir. Demek ki anda her şey. Anda. Biz aslında anda tohum dikiyoruz. Bazı kişiler geçmişte yaşıyor. Bazısı gelecekte yaşıyor. Geçmişte yaşayanlar zihin olarak o bana böyle yaptı, hayatım değişmiyor. O bana şöyle yaptı, hayatım köreldi. O bana böyle yaptı, o bana kazık attı, o beni dolandırdı, o beni aldattı. Eskide kalmış bu kişi. Biri de uçak yapacağım, Ay'a gideceğim, gemi yapacağım, 500 katlı bina yapacağım. Yapabilir miyim? Yapacağım. Param yeter mi? Param yeterse 80 katlı bina yapacağım. Ömrüm yeterse Amerika'ya gideceğim. Başta ömrüm yeterse diyorsun. Başında ne var? Ömrüm yeterse. Kuvvetim olursa şuraya gideceğim. Çok para kazanırsam, para biriktirebilirsem eğer şunu alırım. Bitti daha o gün bitirdi. Ve bu bir hayal senin için. Bunlar hayal. Sen önüne gelenlere yön vermekle mükellefsin. Pazarcının işi gibi. Yağmur yağıyor.
Benim her türlü müşterim gelir. Öbürü hayal. Hayal kuruyorsun. Hiçbir şey yok. Amerika'ya gideceğim. Ama içinde, oyunda biri diyor ki ya Amerika'da işler çok iyi. Yani herkes oraya gidiyormuş. Bak, bana mesaj var alemden. Beni Amerika'ya çağırıyorlar. İşte şurada şu iş yapanlar çok para kazanıyormuş. Bak mesaj geldi. Sen burada hayalden çıkacaksın. Sen mesajlara odaklanacaksın. Gelen mesajlara yön vereceksin sen. Ama gelen mesajlarda zihin bilinçaltı kayıtlarını çözerek onları pozitife çevireceksin. İlişki, iş. İki şey var. İkisi dengedeyse iş ve ilişki, eş, iş. Sen cennettesin. Biri yoksa cehennemdesin. Çünkü Allah Rahman ve Rahim olarak yaratmış. Eğer ilk önce iş, eş, biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce eş. Eş olduğu zaman Rahman ve Rahim, Allah'ın yaratma gücü ve oluşturma gücünü buluşturduğun zaman sen iki bedeni birlemek. Birlediğin zaman iş kendi açılıyor. İş büyüyor. Önemli olan sen eşle iyi geçinmen. Yani iyi geçinmeye de çalışmayacaksın. İyi olacaksın. Geçinmek de bilinçaltı. İyi geçiniyorsun ama içinden sinir, öfke var. Ne oldu? Gene bilinçaltına uydun. Sen öfkeyi kıracaksın. Pazarcı gibi. Önüne bir olay düştü. Sen kızıyorsun. Diyor işte dışarıda kar yağarken bir yerde oturalım. Yemek yiyelim. Sen bilinçaltı diyor ki üşürsün. Sen hasta olursun. Çünkü daha önce üşümüş, hasta olmuş. Bu bilinçteymiş. Diyor ki işte eşin de arkadaşın hadi diyor gidelim karda yemek yiyelim diyor. Oturalım bardaş kuralım. Sen diyorsun hemen olmaz. Hasta oluruz ki. Şimdi burada sen bu bilinci kıracaksın. Hasta olmadığına inanacaksın. Bedenin ile kar bütünleştireceksin. Orada hatta terlediğini veya karların eridiğini göreceksin. Veya karın içinde oturduğun zaman senin hasta olmadan çok zevk içinde günlük güneşlik bir günde yemek yiyeceğini vizyonlayarak o alana gideceksin. Ne yaptın? Alan açtın, alan yarattın. O zaman ne oldu? İlişkin kuvvetlendi. Eşinin istediğini yaptın. O da senin istediğini yaptı. O da çıkamadığı bir yerden sen de onu vurdun. O da dedi yapacağım ben bunu dedi. Dedin ki ben işte okyanusta dalmayı çok seviyorum. O dedi ben dedi denize girmeye korkuyorum. Dedi yapabilirsin. Anda sana teklif var. Anda teklif var sana. Gel okyanusta yüzmeyi deneyimle diyor. Sana öğreteceğim ben diyor. Ne yapacaksın? Öğreneceksin. Artık okyanusa dalma günü gelmiş. Nasıl girilecek bu okyanusa? Şu şekilde. Yapacaksın ayarlarını, gireceksin okyanusa. Çünkü davet var sana alemden. Alemden davet var. Korkularını yenmen gerekiyor. Burada korkularını yenmen gerekiyor. Ne dedik? Akıl üstü mantık. Akıl üstü mantık, okyanusa lap diye atlamayacaksın. Senin aklın var. İlk önce ayağını sokacaksın. Suya alışacaksın. Bana gönlüm hemen okyanusa dal dedi. Korkuyordun ama dedin ki korkumu ben geçeyim, gidip dalayım hemen. Öyle değil. Alıştırarak, sakin, alfada kalarak okyanusa dalmak, okyanusa geçmek. Düşüncelerini, inançlarını okyanusta bozmak, kırmak, eşinin istediğini halbuki senin deneyimlemek olan konuyu deneyimlemen için sana sunulan o bilgiyi okyanusta deneyip bilincinde okyanusa dalmak ne kadar kolaymış bilincine geçirerek ondan sonra da her seferinde o okyanusa dalmak. Sen ömür boyu okyanusa dalmadan yaşamak mı? Yoksa bilinçaltından gelen bilgiyi
eriterek, bilinçaltındaki o bilgi eriterek okyanusa dalmak mı? İşte pozitif bilgiye geçmek, bu çok önemli. Bunu öğrenmek gerekiyor. Ne yaptık şimdi? Ne yaptık şimdi? Bir saniye bakalım. Biz aklımızı yeniledik, tamir ettik, temizledik, alfaya geçtik. Alfada zihnimizi takip ederek zihin bilgilerine ulaştık. Zihnimizin bize negatif dürtüler soktuğunu gördük. Bu negatif dürtüleri kibarca yakaladık. Bize her türlü yağmurda yağsa müşteri gelir bilinciyle onları değiştirdik. Bilinçaltı değişim kontrolünü izlemek gerekiyor. Şimdi biz bilinçaltından gelen negatif düşüncelere geriye ittik veya onu deneyimledik. Deneyimlemek en doğrusu. Ama geriye itmek, omzundan aşağı atmak, o da bir ilim. Çünkü gelen bilgiyi görmek, ona uyumlanmamak, bir de bunun üstü var. Gelen bilgiyi görmek ve buna uyumlanmak. Bu bilgiyi değiştirmek. Bilinçaltına kodladığımız düşünceleri aklımız ile zihnimizi izlemek. Bilinçaltına kodladık. Şimdi dedi ki okyanusa dalalım. O da dedi ki evet dalalım. Bilinçaltı karşıdan senin korkunun üzerine bir olay getirdi. Bilinçaltı korkunun üzerine sen yüzemezsin korkusu getirdi. Sen yüzemezsin korkusunu, düşüncelerini aklın ile zihin alanında, akıl alanında, mantık alanında yapabilirim cesaretiyle, kalbi inanç ile sen pozitife geçtin. Bilinçaltına kodladığın düşünceleri alemde, yaşam alanında çıkışına izin verdin. Bilinçaltına kodladığımız düşünceleri aleme çıkmasına, yaşam alanına çıkmasına izin verdin, takip ettin, onları şekillendirdin. Her gelen bilinçaltı kodlamasına inanmadın sen. İnanmadın. Sen o gelen bilgiyi değiştirdin, ona göre yön verdin, ona göre yön aldın. Bilinçaltına kodladığımız düşünceleri alemde, yaşam alanında çıkışına izin vermek. Bunları pozitife çevirerek yapmaya karar aldın, okyanusa dalmaya karar aldın ve deneyimledin. Yaşamsal değişime aklın ile destek oldun. Artık sen korkularını yenmiş kişisin. İşte bu nokta nefesten sonra akıl boşluğunu tanıyarak bilinçaltından gelen negatif etkileri pozitife çevirerek yaşamsal değişime aklın ile destek oldun ve aklın ile yaşamsal alanda sana akan bu bereket pınarını aldın, kabul ettin. İzleyişe geçtin. Sufi yolcu çabadan çıkar. Çabala olmaz bu iş. Çabaylansa eğer iş, o iş olmaz. Çabayla olmayacak senin yapacağın iş. Seni biri gelip alacak, okyanusa götürecek, yüzmesini öğretecek, geri getirecek. Ben gideyim de okyanusta yüzeyim, öğreneyim dediğin zaman seni köpek balıkları yer. Çok çok büyük cesaret işi. Ama önüne bir olay geldi ve sen bu olayı kabul ettin ve bilinçaltını kırarak okyanusa gitmen senin iş. Ben şimdi size bir şey anlatıyorum. Siz 1000 şey anlıyorsunuz. Ben size okyanusu anlatıyorum ama bunu ilişkinde de deneyimle, işinde de deneyimle. İlk önce ilişki. İlişki çok önemli. Rahman Rahim. Sonra
Bu oluşumu işinde deneyeceksin. Oluşumların ve gelişimlerin farkında olarak gelişen olayların önünü aç. Sen aklın ile oluşumları ve gelişimleri fark etmen gerekiyor burada. Her an sen şandadır diyor. Her an akıldadır. Her an bilinçtesin. Her an farkındasın. Uyuma. Nefesinden her an gelişen farkındalık akışını izle. O farkındalık akışını izleyerek gelişen olayları gör. Gelişen olayların önünü aç. O önüne gelen oyunlarda negatifi gör, olumsuzu gör ve olumsuzun üzerine ben bu okyanusa dalabilirim düşüncesiyle o okyanusa gir. O okyanusa girdiğin zaman sen yüzmesini öğreneceksin. Çünkü senin yanında o anda öğretmeye gelen bir insan da var. Bunu da Allah planladı. Öbür türlü ben okyanusa gidip yüzeceğim dediğinde senin yanında bir yol gösterici yok. Niyet ettin, sana o okyanusta yüzülmeyi öğreten biriyle okyanusa götüren biri denk geldi. Yani sen talep ettikten sonra alanda senin içine geldi, bir okyanusa gitsem de yüzsem dedin. Ben okyanusa gidip yüzeceğim demedin. Bir okyanusa olsa da bir yüzsem dedi ya. Bunu da bir deneyimlesem. Gönlün hep gitmek istiyor. İşte gönül bilgisi, hak bilgisi. İşte seni orada sen ya ben bu okyanusa gideceğim ama nasıl gireceğim dediğin anda sen o gelen kişi oraya gelmiyor. Sen yalnız kalıyorsun. Şimdi ben kafede bir arkadaşımla, kız arkadaşımla buluşacağım. Şimdi burada gören olur, bitti. Ayıp olur, bitti. Sınıfı geçemem, bitti. Yetişemem, bitti. Trafik çok çok zor, yetişemem, bitti. Onun için 21 gün olayın değişimlerini izle. Bu senin içinden çıkan kalbi istek, bilinçaltının bozmamasıyla, yani negatifi gören bir akıl ile mantık aklına çevirerek 21 gün bu değişimi izleyeceksin. 21 gün içinde bu değişim oluşacak. Sen izleyeceksin. Sen yol öğrencisisin. Sen bu ilmin padişahısın. Sen bilgelik konumuna geliyorsun. Burada daha bilgelik konumu yok. Ama bilme konumu var. Bilgelik bir tık daha üst. Hiçbir şey bilmeyen, her şeyi bilen alan orası. Biz bunları göremedik, gösterilmedi. Biz hep böyle öğrenerek yürüdük. Hep öğretildi bize. Halbuki hiçbir şey öğretmesek bir insana, insan alim zaten, insan alim. Zaten her şeyi biliyor. Ne öğretiyorsun? Sadece okumasını, yazmasını öğret. Yol bulsun yeter. İçinde zaten onun yüksek kudret var, kuvvet var, esmalar var onda. Evet, sen burada bilinçaltıyla bu değişimi izleyeceksin. 21 gün izleyeceksin. Gelen bilgiyi, negatif olan bilgiyi pozitife geçireceksin. Ve pozitifte izleyeceksin. Şimdi 1 saat ara vereceğiz. 1 saat ara vereceğiz. Müthiş bir ders. Uzatılabilir. 1 saatte anlatılabilir. Boş gürültüye gerek yok. Bu dersi benden sonra bir defa daha dinleyin. Bir defa daha dinleyin. Bunu yapın. Bunu piyasaya çıkın. Yapın. İlk önce ilişkinizi düzeltin. İlişkinizi geçin. İlişkinizden sonra da işiniz de açılacak. Cennet denilen alana geçeceksiniz. İlişki önemli. Rahman, Rahim çok önemli. Çünkü her şey Rahman, Rahim'le başlıyor. Tohumla başlıyor. Yaşam da bir tohum. Bir düşünce, bir yaşam.
Bir yaşam, bir düşünce. Ama o düşünceyi kirletmemek gerekiyor. Tohumun attığın zaman o tohum, kalpten gelen o tohum yeşermesi için sen o tohumu sulaman gerekiyor. Sulayarak ancak o tohumu büyütebilirsin. Evet, şimdi saat 14. 15'te buluşacağız. 15'te buluşacağız. Kendinize iyi bakın.